Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Ağustos ayına hoş geldiniz kanalıma. Size bolluk, bereket, neşe ne istiyorsanız getirsin. Evet, sizin için önemli bir aya girdik. Tüm zodyak burçları için ama bu ay çok önemli. 6 ay ve bir yıla kadar önce 6 ayda sonra bir yıla kadar etkilerini almaya başlayacağız. Ve 2,5 yıl aslında sürüyor olacak bu etkiler. Evet 2,5 yıl sürecek çünkü aks değiştiriyor olacağız. Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, güneş yengeçler. Evet sizler için 11 Ağustos çok önemli. Çünkü 11 Ağustos'ta Mars Yengeç Burcu'na yani sizin burcunuza geçiyor olacak. Evet Aslan'ı buraya koydum, burada Kova'ya koydum. Çünkü Aslan ve Kova aksına merhaba diyeceğiz. Artık onların dönemi başlıyor olacak ve 2,5 yıl sürecek. Ve Mars tabii ki Yengeç'e geçtiği zaman 11 Ağustos itibariyle sizde liderlik, yöneticilik, işte ilerlemek, aksiyon olmak bunlarla ilgili konular aktifleşmeye başlayacak. Biraz daha aslında bedensel olarak daha böyle içe dönmek isteyebilirsiniz. Biraz yavaşlamalar söz konusu olabilir. Dinlenmek ihtiyacınız artabilir. Hızlı bir sürece giriş yaptık. Evet demiştik ya para ve öz değer vurguları çok yüksek olacak. Ve tabii ki dışsal faktörler dediğimiz işte dışarıdan gelişen olaylar çok fazla değişime uğruyor. Tabii ki çok fazla etki alacaksınız duygusal anlamda. Duygusal etkilerinizin yükseldiği Mars'ın aslında yengeçteki konumu klasik astrolojide zayıf bir konumda hareket ediyor der. Ve bu yüzden aslında duygusal anlamda reaksiyonlar ve dürtüler, kendinizi güvenliğe alma ihtiyacı bu gibi konulara çok vurgusu yapacak. Sevdiklerinizi koruma altına alma, yaşamınızı, ailenizi koruma altına alma gücünüzü yükseltiyor. Evet 12 Ağustos'ta Aslan'da güneş tutulması gerçekleşecek. Evet 12 Ağustos'ta bu gerçekleşen kuvvetli Aslan stelyumuyla Plüton karşıtlığıyla evet Plüton hemen karşısında Kova'da karşılıyor olacak. Burada tabii ki kişisel kaynaklarınız ikinci evde. Evet paranız geliyor olacak. Evet yeni değerler yaratmak, öz değeriniz ön plana çıkıyor olacak. Burada cesaretle ilgili bir sınav da söz konusu. Ego, cesaret, kişisel gelişimler, parasal yatırımlarınızı kuvvetli bir hale getirmeye çalışmalar bunlar çok ön planda. Fakat burada tabii ki Plüton'da karşıtlık yapacak. Plüton sosyal dışarıda yaptığımız işler özellikle 2-8 aksınız içerisinde hareket ettiğini görüyoruz burada. Paranızı aldığınız parayı yönetmek, borçlarınızı kapatmak, tabii ki burada huzursuzluk bunlar etkin olacak. Bunları lütfen bilin. Ve burada tabii ki ay sonuna doğru başa doğru ilerlemesi biraz daha aslında detaylara odaklanmaya başladınız. Zihinsel bir arınmalardan geçen, zihinsel olarak daha net bir şekilde görebileceğiniz bir sürece hareket edecek. Bu süreçte sizi daha rahatlatan bir döneme doğru geçiyor olacak. Evet ikili ilişkilere bakalım. İkili ilişkilerde aile yaşamı demiştik. Onları korumak, sevdiklerinizi korumak, kendinizi korumaya almak çok ön planda. Tartışmalardan lütfen kaçının sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler size hiç iyi gelmiyor. Zaten kime iyi gelir tartışmak ancak burada tabii ki duygusal olarak kırılganlıklar, yaralar çok aktifleşiyor. Özellikle Venüs Neptün karesi. Ayın başında duygusal anlamda sizi arada bırakabilecek etkiler barındırıyor. Demiştik ya cesaret sınavları. Öte yandan ikili ilişkilerde o netlik kazanma biraz zaman alabilir diyen bir noktada hareket edecek. Ve 19 Ağustos civarında özellikle ikili ilişkilerde akslar yer değiştiriyor olacak. Yani Aslan ve Kova aksına geçecek. 2,5 yıllık sürece geçiyor olacak. Burada 19 Ağustos'ta kişisel arzularınızla arkadaş çevreniz, ortak paylaşımlarınız bunları dengede tutmak zorlaşmaya başlayacak. Yine burada tabii ki siz sevgili yengeçler, şefkatli, duygusal, pek çok konunu aslında algılayabilen, sezebilen burçlardansınız. Burada şefkat ve anlayışınızı elden bırakmamak sizin en büyük gücünüz bu süreçte. Burada herkes için şifalandıran güzel konuşmalar yapmak, şefkatli, bilinçli konuşmalar yapmak sizi çok yüceltecek bu süreçte. Evet burada aslan aksı dediğimiz o bireysel ve kişisel güçlerimizi ortak paylaşımlarla aslında güçlendiririm diyecek. Yani bireysel tutkulardan ziyade aslında kovanın
Ve tabii ki Kuzey Ay düğümü Kova'da hareket ediyor. Ortak bir takım paylaşımlara açmak, o güzel yeteneklerinizi, şefkatle anlayışınızı bu alanda kullanmak sizin en büyük gücünüz. Burayı rahatlatmak, sakinleştirmek konusunda sizin çok önemli yetenekleriniz var. Bunlar aslında ortaya çıkmaya başlayacak. Tabii ki o kişisel, bireysel özgünlüğünüzü kaybetmeden. Ve para konularına bakalım. Para konularında ayın başında o yüksek aslan sterlimi Plüton'la karşılık yapıyor demiştik. Burada büyük kitlesel durumlar, ekonomik, finansal konularda önemli değişimleri gözlemliyor olacağız. Sizler zaten sezgisel kişilersiniz. Bu otorite figürleriyle ilgili sürtüşmeler geçen aydan itibaren değişimler başlamıştı. Ve bu ay parasal konularda büyük düşünmeye itiyor sizi. Büyük, uzun vadedeki planlar. Bunları da iyi ki böyle yapıyorsunuz. Bunları daha net bir şekilde göreceksiniz. İhtiyatlı olmanız gerektiğini vurguluyor. Tabii ki siz de bu konuda ihtiyatlı olduğunuzu düşünüyorum. Ve 28 Ağustos'ta Ay Balık burcunda önemli bir tutulmamız var. Tabii ki Güneş tutulmasının hemen akabinde Ay tutulması eşlik ediyor olacak. Para konularında çok önemli devrimsel bir süreç geçiriyor olacaksınız. Bir devri kapatıyorsunuz adeta. Belki borçlarınız vardı. Belki o borçlarınızı yapılandırmak için yeni bir süreç başlatacak. Belki de yeni bir işe atılım yaptığınız oradaki gelirlerinizle yeni anlaşmalarla hazırlık sürecine geçirecek sizi. Bu tabii ki 6 aya doğru ilerlemeye başlayacak. Burada ayın sonunda finansal anlamda neye karar veriyorsanız lütfen unutmayın. Merkür ve Jüpiter'in o aslandaki güzel kavuşumuyla beraber ayın sonunda Merkür Başak'a geçtiğinde daha mantıklı, daha bilinçli, duygusal anlamda kendinizi daha iyi hazırladığınız bir süreçte olacaksınız. Daha verimli. Ve sağlık konularına bakalım. Ayın başında Mars demiştik ya Yengeç burcunda hareket edecek. Bu zaman zaman sizi aşağıya çekebilir. Lütfen buna karşı içsel huzursuzluğunuzu dengede tutmaya çalışın. Burada yine ayın sonunda balık tutulmasının eşliğinde tabii ki siz de su burcusunuz sevgili yengeçler. Buradaki su elementindeki aktiflik özellikle duygusal anlamda strese, içsel huzursuzluğa dikkat etmek, dengelemek çok önemli olacak. Burada bu motivasyonu sizi aşağı çekmesine lütfen izin vermeyin. Yine ayak sağlığı, çok ayakta kalmamalar, romatizmal durumlar, ödem, vücuttaki şişlikler, su elementi burada aktif olacak ve ay genelinde zaten Jüpiter'in Aslan etkisiyle mide, işte stres kaynaklı kalp çarpıntıları, kalp rahatsızlıkları da yine ayın başında oldukça aktif. Çünkü aslan biliyorsunuz solar plexus ve kalp bölgemizi sembolize ediyor. Hormonal konular. Yine ay sonunda ilaç alımı yapıyorsanız lütfen ilaç alımınıza dikkat edin. Neptün çok aktif olacak bu alanda. Bedeninizi dinlendirmek, yine hafif ve sağlıklı rutinler yaşamınıza katmak size çok destek olacak bu süreçte. Tabii ki ameliyatlar için çok uygun bir dönemde olmayacağız. Fakat ben Etsy kanalımı paylaşıyor olacağım. Bireysel takvimler hazırlıyorum. Ancient, işte Mısır, Egypt gibi temalar seçip sizler için election astroloji dediğimiz yani seçimsel astrolojiyi kullanarak size özel takvim hazırlıyorum. Bu normal diğer dışarıda satılan takvimler gibi değil. İşte ofisinize koyabilirsiniz, evinize koyabilirsiniz. Gün be gün aslında takip edebilirsiniz. Şifalı rutinleri ağırlık vermeniz size fayda sağlayacak bu ay. Ve Ağustos ayı olumlaması sizlere geliyor sevgili yengeçler. Duygularımın derinliklerindeki şifayı keşfediyorum. Zorlukları sevgi ve şefkatle aşıyor, geçmişin yüklerini sevgiyle geride bırakıyorum. Zihnim berrak, kalbim huzurlu, kendimi yeniliğe ve yeni başlangıçlara sevgiyle açıyorum. Evet, Ağustos ayı sizler için geldi. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Sevgi ve selamlarımla.